Yalova'da Çiftlikköy'de hemen sahilde sitelerin içerisinde böyle Kara Kilise denilen bir yapı var. Nadide ilginç eserleri görüyoruz. Şimdi de arkamızda hemen Marmara Denizi görüyorsunuz ve onun hemen yanında da Bursa Kurşunlu'dayız. Aziz Aberkios Kilisesi denilen bir yapı var. Sevgili takipçilerimiz, bu paylaşımımızda kısa bir gezi yapacağız. Bitinya bölgesinden Misya ve Pergamon'a uzanacağız. Günümüz Marmara bölgesi, Bitinya bölgesi antik dönemi. Daha sonra Misya'ya ineceğiz, Bursa civarları. Bitinya'da, Yalova'da sitelerin içerisinde hala duran bir Roma dönemi kilisesini göreceğiz. Daha sonra Bursa Kurşunlu'da kaderine terk edilmiş bir yapıyı göreceğiz. Trilya'ya, daha sonra Apollonia Antik Kenti Gölyazı'ya, hemen arkasından da Apollonia Antik Kenti'nin çok önemli yapıları var. Daha sonra da Pergamon'a, Asklepion'a ineceğiz. Oradan da kısa bir bilgiler vereceğiz sizlere. Hadi gelin başlayalım. Sevgili takipçilerimiz, şimdi paylaşımlarımıza başlıyoruz. İlk olarak Yalova'dayız. Yalova'da Çiftlikköy'de hemen sahilde sitelerin içerisinde böyle Kara Kilise denilen bir yapı var. Ayasofya'dan sadece 200 yıl daha genç olduğu düşünülüyor. Düşünülüyor diyoruz çünkü ciddi bir çalışmada maalesef yok. Şu anda yok. 1952 senesinde aslında burada kazılar yapılıyor ve kiliseyle ilgili, bazı yapıyla ilgili, bu Roma dönemi kilisesiyle ilgili planlar ve bazı yayınlar yapılıyor. Fakat ondan 33 yıl sonra ancak birilerinin akıllarına geliyor ve yeniden araştırma yapıyorlar ve bunlar da tabii ki Semavi Ece hocamız, Neslihan Asıtoy hocamıza burayı yüksek lisans tezi yaptırıyor ve biz ondan dolayı bazı bilgileri biliyoruz. Ve bunun arkasında 1985 senesinde bu yüksek lisans tezi yapılıyor ve arkasından da 40 yıl geçmesine rağmen günümüze geliyoruz. Halen herhangi bir çalışma yok yapı hakkında. Şimdi yapı, normalde kiliseler doğuya bakarlar. Fakat kuzeye bakan bir yapı, aykırı bir yapı. Bunun çok benzerlerini biz başka yerlerde görüyoruz. İstanbul'da da mesela Kesmekaya semtinde Fatih Draman'ın hemen aşağılarında Petra Manastırı var. Bazı yapıları duruyor, Boğdan Sarayı gibi. Orada da kuzeye bakan mesela yapıları var onun. Burası da işte kuzeye bakan bir kilise. Kilise mimarisinde, Roma sanatında kilise mimarisi birkaç tipi ayrılıyor. Bunlardan en önemlileri Yunan açı planlı kiliseler, serbest haç planlı kiliseler var, kapalı Yunan açı planlı kiliseler var ve bunların arasında bir de geçiş dönemini temsil eden arkaik Yunan açı planlı kiliseler var ve bu terminolojide Semavi Ece hocamız oturtmuş zaten. Kuzey ve güney kolları var. Güney kolunun, ben size planını da vereceğim. Güney kolunun hemen arkasında 2 tane köşe odası var. Çok güzel bir kubbesi varmış yaşadığı dönemde. 5,5 metre genişliğinde bir kubbesi varmış. Apsisinde birkaç dönem izleri var. İkinci bir dönemde evrilmiş bir yapı. İçerisinde süslemeler yok. Tabii fresk filan hiç arayacak bir durum yok. Zaten zor durumda, oldukça zor durumda. Güzel turizme kazandırılacak güzel günleri bekliyor. Gördüğünüz gibi bir sahil sitesinin içerisinde olması biraz da korunmasına da sebep oluyor ama çok daha güzel restore edilebilir. Hatta bir restorasyon projesi var. Onunla ilgili bir doktora tezi, yüksek lisans tezi yapılmış. Onların da ben size paylaşımlarını veririm. Çok benzeri bunun nerede var? İtalya Rimini'de San Andrea Kilisesi, o 6. yüzyıla tarihleniyor. Bu yapının da 8. yüzyıla tarihlendiği düşünülüyor. Kara Kilise Yalova'da Çiftlikköy'de çok güzel bir yapı. Dediğim gibi Ayasofya'dan belki de sadece 200 yıl daha genç bir yapı arkamda. Paylaşımlarınıza devam edeceğiz. Buradan şimdi Bursa'da doğru ilerliyoruz. Sevgili takipçilerimiz, Yalova'dan başladık. Şimdi Bursa ve daha sonra Bergama'ya kadar ineceğimiz videomuzda nadide ilginç eserleri görüyoruz. Şimdi de arkamızda hemen Marmara Denizi görüyorsunuz ve onun hemen yanında da Bursa Kurşunlu'dayız. Aziz Aberkios Kilisesi denilen bir yapı var. Gerçekten nadide bir eser, biblo gibi bir eser. Fakat biraz bakım bekliyor, ilgi bekliyor. Tıraşlanmamış bir elmas, bir tarihi mirasımız burada biraz da neredeyse yok olup gitmekte diye düşünebilirsiniz. İnşallah güzel günleri görecek. Böyle yapılar çok var. Daha önceki bir videomda da ben size bunu anlatmıştım. Aziz Aberkios Kilisesi diye geçiyor şimdi yapı tarihine geldiğimizde.
İlk yapılışı 9. 10. yüzyıllara tarihleniyor. Burada 9. 10. yüzyıllarda bir kilisenin olduğunu biz biliyoruz. Daha sonrasında da 12. yüzyılda buradaki yapıyı yeniden restore ediyorlar ve Nikeforos Mistikos isimli bir din adamı burayı restore ediyor. Bunu da nereden biliyoruz? Patmos adası var Ege denizinde. Orada bir manastırda saklanan tipikon var. Yani kiliselerin kullanım kılavuzu gibi bir şey düşünebilirsiniz kabaca bir tabirle. Orada biz buradan bahsedildiğini biliyoruz. Nikeforos Mistikos isimli din adamı buradaki Aberkios Kilisesi'ni restore ettiriyor. Bazı görüşlere göre Theotokos Kilisesi olduğu da söyleniyor bunun. Onu da söylememiz lazım. 95 senesinde burada kazılar yapılıyor. Yapı önce şunu söyleyeyim. Kiboryon tipli bir yapı. Mimari özelliklerine geldiğimizde bir kubbesi varmış. Kiboryon tipi ne demek? Bizim Kariye Camii var İstanbul'da bildiğiniz gibi. Onun tipi de kiboryon tipidir. Küçük bir naosu var. 5x5 metre ölçülerinde bir küçük bir tapınım alanı var. Bir apsisi, narteksi, güzel bir kubbesi varmış yaşadığı dönemde. Belki bir restitüsyon planını da bulursam ben size çizimini de veririm ben size. Yapını işte 95 senesinde kazdıklarında burayı o 9. yüzyıla söylediğim yani biz burada 9. yüzyıldan beri bir manastır kilisesi olduğunu biz biliyoruz demiştim size. Onun izlerine de rastlanıyor. Yani aslında o tarihi kaynaklarla arkeolojik veriler birbirini tutuyor. Hep istenen bir şeydir bu zaten. Çok önemli bir veridir. Ve o 95 senesindeki kazılarda kilisenin içerisinde opus sector döşemeye, mermer döşemeye de rastlanıyor ve ayrıca çok ilginç 27 tane de iskelet bulunuyor. Naos'ta ve Narthex, özellikle Narthex tam bir mezar alanına çevrilmiş. Hemen arkamda görülen o Narthex ona çevrilmiş. Şimdi doğu batı istikametinde bunun hemen arkasında apsisi duruyor ve tabii çok fazla şey kalmamış. Dış tarafı biraz hareketlendirilmiş. Kör kemerlerle, tuğlalarla biraz yapı hareketlendirilmeye çalışılmış. Aziz Aberkios Kilisesi dediğim gibi 12. yüzyıla tarihlenen yapıldığı dönem 1. Manuel Komnenos. Bu imparator da kimdir? Myriokephalon. Biliyorsunuz Türklerin en büyük zaferlerinden, bizim en büyük zaferlerimizden Myriokephalon zaferini orada kaybeden Romalı İmparator 1. Manuel Komnenos'tur. 2. Kılıç Arslan'la savaşında. Çok ilginçtir. Kısaca bir şey de bahsedelim. 2. Kılıç Arslan'ın 1. Manuel Komnenos aslında iyiydi arkadaşlardır. Hatta 2. Kılıç Arslan bir süre Roma Büyüksarayı'nda İstanbul'a gelip kalmıştır ve geldiğinde de Büyüksaray'ı çok beğenmiş. Mahrutaz isimli bir de Selçuklu kümbetlerine benzeyen bir saray yaptırdığı da bilinir. Daha sonra bu iki arkadaş Myriokephalon'da savaşa tutuşacaklardır. Tarih böyle bir şey, kader böyle bir şey. Aziz Aberkios Kilisesi'nin kaderi de böyle. İlginç bir kaderi var. Hala yaşıyor. Deniz kenarında çok güzel bir coğrafyada. İlgilenilmesini bekliyor. İnşallah güzel günleri görecek. Bu turizme kazandırılacağı güzel günleri bekleyecek. Tanıtımı da yapılırsa tıraşlanmamış bir elmas. Her zaman size söylüyorum elimizde var. Bursa Kurşunlu'da çok kolaylıkla da gelebileceğiniz güzel de bir yolu var. Görüşmek üzere. Aziz Aberkios Kilisesi'nin içine giriyoruz. Kiboryon planlı bir yapı. Burası Narthex bölümü. İşte buranın altından iskeletler çıkartılmış. 27 tane iskelet çıkartılmış. Daha sonra araştırmalar da yine yapılıyor. Naos'a giriyoruz. Naos işte burada pencerelerini görüyorsunuz. Apsise bakıyoruz. Yukarıda yıkık olan kubbe gözüküyor. 5x5 metre boyutlarında bir naos var. İşte o mezarların çıkarıldığı yerlerde buralar. Tabii işte herhalde bu mermer döşeme de burada bulunmuş. Bunu da görüyoruz. Apsise doğru geliyoruz. Apsis, Pastaforya hücreleri, protesis hücresi. Burası kubbe tonozlu bir protesis hücresi. Protesis hücresi hemen yanında diakonikon hücresine giriyoruz. Pastaforya hücreleri dediğimiz gibi bu ikisi. Bu da diakonikon hücresi. Aziz Aberkios Kilisesi'nin içi. Çok güzel bir restorasyonla muhteşem bir yapı haline gelebilecek Aziz Aberkios Kilisesi ve muhteşem de bir manzarası var. Evet, Bursa Trilye'de Fatih Camisi var. Roma dönemi adının
Ayas Stefanos Kilisesi olduğu düşünülen bir yapı. 8 ve 9. yüzyıllara tarihleniyor. Arkamdaki sütun başlıkları da özellikle İstanbul'daki Konstantinos Lips Fenari İsa Camisi'ndeki sütun başlıklarına benzediği için bu döneme biraz tarihleniyor. Tabii sütun başlıklarına bakıp da yapıyı tarihlemek pek doğru değil. Detaylarından bahsedeceğiz. Şimdi içeri gireceğiz. Hemen önünde de şöyle güzel bir çeşmesi var. Bu çeşmede de görüyorsunuz Roma dönemi bir lahiti kullanılmış. Burada lahit de kullanılmış. Çeşmenin ayna taşı olarak da herhalde içerideki kilisenin parapet parçalarından bir tanesi kullanılmış. Dışarıda bir kontür dönüyor ve iç tarafta baklava ve palmet desenleriyle Fatih Camisi günümüzde Roma dönemi adının Aya Stefanos Kilisesi olduğu düşünülen yapının içine giriyoruz. Evet, şimdi Trilya'da birkaç tane Roma dönemi yapısı var. Kemerli Kilise, Panaia Panta Basilissa diye geçiyor. Aya Ioannes Manastırı ve şu an içinde bulunduğumuzda Fatih Camisi. Tabii bu Roma döneminden bir kilise, sonra camiye çevrilmiş Osmanlı döneminde. Araştırmalarda ele geçen bir kitabe, yazıt yok. Hatta kiliseden camiye çevrilmiş bu yapının tarihlendirilmesi de zor. Bazı sütun başlıklarında monogramlar varmış. Bunlar da yakın zamanda silinince eldeki o ipuçları da maalesef gitmişler. Ancak böyle monogramlı sütun başlıklarına biz İstanbul Fenari İsa Camisi, Roma dönemin Konstantin Lips Kilisesi ve Selanik Ayasofya'sında rastlıyoruz ve 8. ve 9. yüzyıllara tarihleniyor böyle monogramlı sütun başlığı olan yapılar. Kapalı Yunan açı planında bir yapı burası. 8 ile 12. yüzyıl arasına tarihlendiriliyor bu durumda da, yani kapalı Yunan açı planlı kiliseler genelde o dönemin yapıları. Yapının ölçüleri 35 çarpı 17 metre ölçülerinde. Naos kubbe ile örtülü. Burada pandantifler var. Çok güzel sütun başlıkları var burada. Ajur tekniğinde yapılmış ve Helenistik dönem üslubunda sütun başlıkları, akantusları burada çok güzel görüyorsunuz. Bu tür sütun başlıklarını Kudüs'teki Roma yapılarında da biz görüyoruz. Yapının dış taraflarında süslemeler çok sade, ayrıntılı dizilmiş tuğlalar var. Yuvarlak kemerli ufak pencereler görülüyor. Dışarıdan baktığınızda da kubbede güneş figürü var bir tane. Onu da bir fotoğrafını bulursam veririm. Stilize edilmiş başak motiflerini görüyorsunuz orada. Tabii günümüzde o Roma dönemi yapısından içeri girdiğinizde camiye çevrildiği için sıvalı tabii ki. Çok da güzel aslında kalem işleri falan var. Yukarıda kubbeyi görüyorsunuz. Pandantif geçişli bir kubbe. Buradan kemer. Şu anda biz burada apsise doğru bakıyoruz. Hemen sağında ve solunda kilise olduğu dönemde protesis ve diakonikon hücreleri vardı. Şimdi protesis hücresine giriyoruz. Sol taraftaki hücre. Protesis hücresi hala tabii duruyor fakat burada önemli bir şey var. Zemini görüyorsunuz. Burada zeminde üçgen böyle taşlar ve ortalarında da altıgen formlu taşları koyup bir zeminde hareketlendirme yapmış Romalılar. Protesis hücresi dediğimiz gibi pastafora hücreleri diye geçer bu. Burada işte yine yapının üst taraflarına bakıyoruz. Çok güzel sütun başlıkları. Hemen karşısında da onun diakonikon hücresi vardı. Buradan da yapının işte naostan bir apsisten bir tane de narteksten oluşuyor yapı. Şimdi de işte bu nartekse çıkıyoruz. Önünde çok güzel bir de kapısı, o kapı söve ve lentolarıyla halen yaşıyor. Fatih Camisi işte belki de Aya Stefanos Kilisesi adıyla da olduğu düşünülüyor. O biraz tartışma konusu. Tabii çok güzel bir Roma dönemi yapısı. Trilya'da gelip görmenizi isterim. Görüşmek üzere. Evet, şimdi de Bursa Gölyazı'dayız. Arkamda çok etkileyici bazı yapı elemanları var Roma dönemine ait. Gölyazı aslında Apollonia antik kenti. Apollonia Rindecum diye geçen bir antik kent. Apollon'dan alıyor adını diye düşünülüyor. Bunun yanında Apolloniva diye Luvice bir isimden de alıyor olabilir bu adını.
Şimdi kentte neler var? Apollonia Antik Kenti'nde geldiğinizde görebileceğiniz arkamdaki gibi yapılar var. Şimdi bunlar nedir? Sur duvarı olarak kullanılmış ama bunlar büyük bir ihtimalle çok yakında Apollon'a adanmış bir kutsal alan var. O kutsal alanın herhalde giriş kapısıydı. Sonra Got saldırılarında filan tabii kentler zor duruma düşüyor biliyorsunuz ve bazı parçalarını getirip surlara takıyorlar. Kurtulmak için, o Gotlardan savunmak için kendilerini. Kente geldiğiniz gibi ben başka videolarını da vereceğim burada sizlere. Başka sur duvarları da, onlar da etkileyici, hala duruyorlar. Gölyazı yerleşiminde. Ayrıca bir antik tiyatrosu var. 4000 kişilik bir antik tiyatrosu var kentin. Ve dediğimiz gibi Apollon kutsal alanı var. Nekropolü ve stadyonu var. Stadyonun yeri tam belli değil. Nekropolün yeri belli. Bazı lahitler falan çıkartılmış. Belki onların da bir iki fotoğrafını veririm. Apollon kutsal alanı yalnız çok etkileyici ve ilginç. Onun bir videosunu ben size vereceğim. Tabii gitmesi gerçekten çok zor bir yer. Güzel kazılar da yapılıyor. İnşallah çok da güzel şeyler çıkacak. Apollonia Antik Kenti, Apollonia et Rindacum diye geçen Bursa Gölyazı. Şimdi buradan da başka antik yerleşimlere doğru devam ediyoruz. Gölyazı, Apollonia et Rindacum. Bursa Gölyazı Antik Kenti'nin bunlar da sur duvarları. Kentin etrafını Akropolü çevreleyen sur duvarlarının burada sağlam kalan bölümleri, antik çağ yapıların üzerinde modern yapıları çoğu yerde gördüğümüz gibi, Konuralp'te de böyle bir şey görmüştük zaten, çoğu yerde görüyoruz. Antik çağ surları, herhalde o tabii ki az önce de göstermiştim. Apollon kutsal alanındaki bazı bölümleri de burada kullanmışlar. Hatta bir evin duvarında belki de bir mezar steli ya da adak steli olabileceğini düşündüğümüz bir parça da gördük. Devam ediyoruz Apollonia et Rindacum Antik Kenti'ne. Evet, Yalova'dan başlayan, daha sonra Bursa, Trilye, Gölyazı, Apollonia Antik Kenti ve Azaberkios Kilisesi'nde devam eden yolculuğumuz. Sonra da Bergama'ya geldik. Bergama Asklepion'undayız. Burası ikinci bir bölümümüzün konusu. Asklepion'da Via Tecta'dayız. Önemli bir kutsal yol. Hemen yanında bir de Tümülüs var. Bunun etrafında dükkanlar vardı. Asklepion'a gireceğiz bir dahaki bölümümüzde. Asklepion'a hep şöyle derler. Asklepion, ölüm Asklepion'a gelemez derler. Onlardan sizlere bahsedeceğiz. Bergamo Asklepion'u şimdi arkamızda. Diğer bölümde görüşmek üzere.